This week on United TV's Bariatric Friday, our special guest, Elvin Odabasha, dives into emotional hunger, why it can feel like a battle, how to set boundaries, and the simple awareness habits that help you regain control. Yok için ben bir taraftan da danışan gibi dinliyorum sizi. Çok güzel anlatıyorsunuz. Bazen hani bildiğimiz şeyleri de biz bildiğimizi sanıyoruz ya da belki unutuyoruz. Bunun hani hatırlatması önemli. Bir de şey de var. Yani bu hani biz mesela siz biliyorum ki başka programlara da çıkıyorsunuz. Oralarda da anlatıyorsunuz. Bundan faydalanılabilmesi için kişinin hazır olması lazım. Evet. Çok önemli. Yani O kadar şimdi önemli. yani buna açık olması lazım. Yani beyin hücrelerinin tamam ben bunu yapmak istiyorum. Yani ben bir örnek vereyim kendimden. Şu an bizim programda işte 5 tane diyetisyen arkadaş var. 2 tanesi de bizim business office'te telemedicine yaptıkları için. Ama ben yani bir şekilde hiç faydalanmamışım. Bir teorim vardı benim. Dedim ki yani şöyle bir şey yapalım. O sırada Cassidy bizim diyetisyenlerden biri. Ona dedim ki işte beraber bir şunu bir proses edelim dedim. Aynen şöyle yaptı. Kemal yani bunu bu şekilde proses edemezsin çünkü burada şöyle bir hata var. Burada işte hani neyi ne zaman yiyebilmeliyiz, karıştırmalı mıyız, karıştırmamalı mıyız, işte proteinle işte kalorisi olacak şeylerin, karbonhidratların işte birleştirilmesi ne kadar önemli, ne kadar önemli değil. İşte onlara falan bakarken ben ona şey diye soruyorum. Mesela işte meyve yiyoruz. İşte bunu tok karnına yediğimiz zaman zaten meyvenin orada kalma süresi işte diyelim 20 dakika. Ama işte protein yemişiz o daha uzun kalacak. Bu sefer meyve olmuş. İşte ben yani bu işin içinde de olsak bazen hani Google doktorluğu yapıyoruz. Şimdi ChatGPT doktorluğu yapıyoruz. Her şeyi soruyoruz. Ama orada tabii kaçırılan çok önemli noktalar var. Zaten o yüzden sizin gibi uzmanların bunu biraz daha açıp bizi daha hani bilgilendirmesi çok önemli. Ben bunu her hafta Dr. Erga ile konuşuyorum yayınlarda ve her hafta bir şey oluyor. Yani diyorum biz bunu yanlış yapıyoruz. Şimdi bu biraz da işte psikolojik durumlardan dolayı bir psikolojik eşik yani şöyle bir problem var. Ameliyattan sonra mesela özellikle birçok hasta ya ben ömür boyu diyette mi olacağım diye düşünüyor. Evet. Yani bu bir korku, bir işte o da bazı hastalar için ameliyat olmama durumunu getiriyor. Ve biz biliyoruz ki aslında iyi bir planlamayla bunun bir diyet olmadığı, bunun bir lifestyle değişikliği olduğu ve sizin de az önce anlattığınız gibi doğru şeyleri doğru zamanda yiyip doğru beslenmeyle diyetten çıkarıp işte lifestyle şeklinde yapmamız gerekiyor. Burada biraz sizin de firmanızın ismi değil mi? Doya Doya Yaşam. Evet, aynen. Sürdürülebilir beslenmeye dair bir hastanın ameliyattan sonra hiçbir kaçırmak yapmaması gerekiyor. Evet. O süreci nasıl kontrol etmesi gerekiyor? Çok, çok kıymetli bir soru. Bize de mesela hani kişi operasyon olmasa dahi buraya geldiğinde ilk görüşmede Kemal Bey şunu soruyor. Ya hocam tamam başladık da böyle yaşayacağız ya şeklinde. Çünkü gerçekten hani az önce de söylediğim gibi yani yeme davranışı, obezite aslında bir yandan bir yeme davranış bozukluğu. Yani bir davranış paterni gelişiyor orada. Kişinin bozuk bir davranış paterni ve hani gıdayı sınırsız, sonsuz tüketebileceğiyle ilgili bir davranışı uzun süredir sergilediği bir yaşamdan geliyor bize ve onu biz hani gel bunu bir düzene sokalım, bunu bir miktar bunlarla ilgili kısıtlayalım, bak bunların saatlerini belirleyelim demek onun için yaşamda büyük bir değişim ve dönüşüm ve hani haz almakla ilgili kısımda da daha keyifsiz bir senaryoya gideceğiyle ilgili de kaygıya sebebiyet veriyor. Ben her zaman beslenme modelini hazırlarken 3 konuya yoğunlaşarak gidiyorum danışanlarımda. Birincisi öncelikle diyorum ki senin zaafın olan gıdalar neler? Yani gel biz kartları açık oynayalım Kemal Bey. Siz de işte en sevdiğiniz yiyecekler neler?
İşte Eyvan hocam ben çikolata yemeyi severim, ben simit yemeyi severim, ben makarna yemeyi severim. Biz buna SWOT analiz diyoruz. Danışanın yeme davranışına bir SWOT analiz yapıyoruz. Ve önce gerçekten zaaflarından başlıyoruz aslında. Okey diyorum, tamam bunlar bende. Benim sana teklifim ise şu. Gel biz zaaflarını entegre edebildiğimiz bir protokol hazırlayalım. Yani iyi ve kötü gıdadan çıkalım. Ben makro ve mikro boyutta bir gıdayı değerlendiriyorum. Makro bakınca karbonhidrat, protein, yağ benim için. Yani buradaki bir gofreti de öyle ayrıştırıyorum. Buradaki bir tam tahıllı ekmeği de öyle ayrıştırıyorum. Mikro boyutta tabii ki anlamları çok farklılaşıyor. Ya ikisi aynı kaloriye sahip olabilir ama besin değerleri açısından farklılık gösteriyor. Ama bu doymak denilen mesele çok bütüncül bir konu Kemal Bey. Yani hep şöyle söylüyorum ben. Hayattan doymayan tabaktan doymuyor. Yani bizim obezitesi olan vakalarımızın sosyal anlamda, ruhsal anlamda, zihinsel anlamda doyurucu bir yaşama ihtiyaçları var. Onun için hani siz dediniz ya biz 12 tane aşamadan geçiyoruz, işte 2 ay 3 ay sürüyor ve bir hazırlığın içerisine dahil oluyor kişi. Bence bir birey böyle bir sürece çıkarken de ben ondan dolayı danışanlarımla önce ilk görüşmemi ücretsiz bir tanışma görüşmesi yaparım. Hani tanışalım, nasıl bir seyirdesin? Yani bu süreci hazırlık için bazen bazılarının daha çok zamana ihtiyacı oluyor. Seni önce hazırlayalım, öyle başlayalım derim. Onun için o zaman biz bireyin ruhsal doyumu, zihinsel doyumu, sosyal doyumunu dikkate almadığımızda ki bu işte bahsettiğiniz adı kaçamak olarak karşımıza çıkan senaryolara dönüşüyor. Neden? Çünkü diyor ki ya ben o arkadaşımla gidip maç izlerken pizza yiyemeyecek miyim? Yani altında arkadaşıyla beraber geçireceği bir zamandan bahsediyor aslında. Şimdi o zaman biz o zamanı tasarlamamız gerekiyor. Yani ve evet o danışan haftada bir kez böyle bir anla mutlu oluyorsa bunu yönetmekle ilgili bir strateji planlamamız gerekiyor. Ben bu noktaları çok önemsiyorum ve danışanlarımla bu konunun beni çok yakınlaştırdığını düşünüyorum. Onun için zaaf dinlemeyi, böyle onları manipüle eden gıdaları dinlemeyi çok severim. Gel derim, tamam çikolatalı yazalım bu hafta diyet listeni. Hadi bakalım ona göre bir plan yapalım. Sonra birinci, ikinci hafta hocam ben çikolataya doydum bu hafta bana çikolata vermeyin artık diyerek gelirler. Yani onun için tamamen yasak söylemi değil. Sürecin içerisinde tabii ki de kontrollü serbestlik. Yani her gıdaya yer var. Belki sağlığın için çok uygun olmayan bir gıdaya bile, yani bugün sağlık için hiç önermediğiniz ne var derseniz alkol derim. Yani sağlık açısından önermiyoruz tabii ki. Ama ben bir kadeh bir şey içmek istiyorum dediğinde bunu nasıl yönetmesi gerektiğini, karşımdaki de insandır, bunun da hatası olur diyerekten alternatiflerle öğretmeye çalışıyorum ki sürdürülebilir kılayım. Yoksa kişi tamamen o alanı terk ediyor gerçekten. Şimdi hayattan doymayan yemekten doymuyor, öyle mi? Evet, hayattan doymayan Yani, tabaktan doymaz derim ben her zaman. yani bu çok aslında bunda çok acayip anlamlar çıkarabiliriz. Yani tek bir şey değil yani. Şimdi ben Türkiye'ye geldim. Ben de gluten alerjisi belli bir yaştan sonra başladı. Eskiden yoktu. Şimdi tabii gluten alerjisinin karşılığı annemde mesela yok. Yani ailede öyle bir şey, yani buradasın bir şekilde yemekle seni mutlu etmeye çalışıyorlar. Değil mi? Yani bu sadece bizim aile için değil, bütün aileler için muhtemelen. Biz bunu Amerika'daki programda da konuşuyoruz. Yani yemek bir ödül ya da bir kutlama şekli. Yani işte biz mesela Thanksgiving, işte Şükran Günü, işte bütün işte hindisiydi, şusuydu, busuydu falan filan. Olay aslında bir araya gelmek değil de sanki yemek etrafında toplanılmış gibi. Şimdi bir de bir şeyden bahsediniz biraz önce, hani bağırsakların ne kadar hassas oldu. Ben hani kendi açımdan ona bir örnek vermek istiyorum. Normalde şimdi Amerika'da ben mutfakta çok disiplinliyim. Bir de mutfakta benle hani benim işime karışacak kimse yok.
Dolayısıyla benim dolabımda işte açtığımız zaman işte çok düzenli bir şekilde bir sular oluyor. İşte bir enerji içeceğim var, o var. Onun dışında beyaz peynirim vardır, kaşar vardır. Bunlar da Türk marketinden aldıkları. Sonra sebze ve şeyler. Yani böyle çok muazzam düzenlidir ama çok çeşit yoktur. Yani sebeplerinden bir tanesi işte hani bir şekilde dolaba girip bir şeyler yememek. Şimdi annemin evindeyiz. Her yer tuzak. Yani her yer tuzak. Yani her noktada yani duran bir sehpa, masa, yani ne bileyim bir düz bir surface'ın hepsinde bir yiyecek bir şey var. Dolayısıyla habire nefsimizle mücadele içindeyiz. Diyor, tamam yemiyor. Onu da dedim ki yani ya ben dedim yani bunu yapmak zorunda değilim. Koymayın kardeşim bunları ortaya. Yani siz yemek istiyorsanız gidin başka yer yiyin. Ama bu bizim tabii ki obezite ile uğraşmak zorunda kalan ya da bu hastalığı olan kişiler için bu daha da korkunç bir boyutta. Dolayısıyla sizin bu söylediğiniz çok önemli. Bir şekilde bizim bu yemekle olan duygusal bağımızı kesmemiz gerekiyor. Yani yemek bizi mutlu etmemeli. Yani biz yiyeceğiz, tamam. Ne zaman yiyeceğiz? Şunu yiyeceğiz. Onu planla, programla. Mesela buraya gelirken bugün bir toplantım vardı. Size de şikayet edeyim. Yani hem diyetisyenlik yapın hem psikologluk yapın. Tamam. Toplantı bitti. Biraz uzun sürdü. Ben normalde intermittent fasting yani aralıklı oruç yapıyorum. Ve gerçekten de gluten yememeye çalışıyorum. Çünkü yani belki hani önümüzdeki hafta buluşumda anlatırım danışman olarak. Gluten olayı kötü yani etkileri oluyor bende. O mutsuzluk falan yani Ayşen mesela bugün gördü hiç mutlu değildi. Çünkü herkesin bilmesini istiyorum ki bana gluten ye demesinden. Ama Metin Bey dedi ki toplantıdan sonra şurada bir köfte ekmek var dedi. Ama bu sırada ben zaten 15-16 saattir açım. Tamam yani Metin abim de yani ona da pek yok diyemiyorum ama o kadar açım ki şimdi köfte ekmek fikri çok iyi geldi. Çok iyi geldi. Uğradık bir yerde köfte ekmek aldım ve şimdi ben muhtemelen onun bedelini ödeyeceğim. Önümüzdeki 24 saat içerisinde. Yani burada biraz da zorbalık da var değil mi? Yani etrafınızda yani aileden. Yani zorbalık derken ben bunu hani parantez içinde kullanıyorum. Yani herkes bir şekilde yemekle mutlu etmeye çalışıyor. Mesela Can bizim burada. Şimdi evlendikten sonra kilo almaya başlamış. Mesela çok yani zayıftı daha öncesinde. Emre şu an ofiste. O da şimdi acayip sıkı bir programa başlamış. Emre size geliyor mu bilmiyorum ama yani son geldikten sonra bayağı bir kilo vermiş. Hem de fit olmuş. Yani aynı zamanda şey yapıyor. Yani fitness'ına da önem veriyor. Ama bunları biz yaparken, kişi olarak yaparken etrafta korkunç baskılarla falan gidiyoruz. Dolayısıyla bunun psikolojik tarafını bir şekilde hani hastanın dışında, kişinin dışında etrafının da anlaması lazım. Öyle düşünüyorum. Şimdi burada bir şey girmek istiyorum. Yani bu duygusal açlıkla mücadele etmek, yani neredeyse bir savaşa gitmek gibi bir şey. Burada yani sizin önerebileceğiniz pratik bir taktik var mı? Yani annemi nasıl yenebilirim? Anneyi öncelikle bu coğrafyada yenmek çok zor Kemal Bey. Önce onu söyleyeyim. Şimdi Anadolu coğrafyası medeniyetin kurulduğu bir beşik ve yani biz sofra kurarak medeniyeti kurmuşuz. Yani düşünsenize ilk reçete dünyada insanlık tarihinin ilk reçetesi ekmek. Yani ve siz o coğrafyaya doğmuşsunuz. O coğrafyadan o bize zaten bir aktarım olarak yani nasıl genetiğinizin bir aktarımı varsa sofranızın da bir aktarımı var. Ve bu coğrafyada böyle bir ağırlama şekli var. Onun için de şu anda Avrupa'da obezitede birinciyiz. Amerika'yı da yakalamış durumdayız zaten biliyorsunuz. Şimdi bununla biz çok uğraşıyoruz. Yani şöyle bir kişiye obezite teşhisi koyduk ve bir tedavi protokolü hazırladık ve beslenmesini belirli kısıtlar içerisinde yönetmeye başladık ki az önceki söylediğiniz gluten intoleransı mesela benim çok ciddi otoimmün hastalıkları olan vakalarım var. Onlarda olay daha kısıtlı hale geliyor. Bunda çevreden bu konunun anlaşılması muazzam zor oluyor. Yani gıdayı reddetmek bu coğrafyada çok zor oluyor. Onun için bir
miktar böyle didişsek de yani hayırı anlatmamız gerekiyor. Yani gerçekten buradan bir zarar çıkıyorsa, yani bu işte gluten hassasiyeti olan bir birey için, yani ben bunu yediğimde hasta oluyorum bir kere. Yani bu mesela şey düşünün, diyabet hastasınız, insülin bulunuyorsunuz ve şeker yiyorsunuz, aynı şey. Ondan dolayı hani burada net olması vakanın önemli. Ama şu duygusal açlık konusu çok hassas bir konu Kemal Bey. Orası böyle, bahsettiğiniz şey birazcık daha sosyolojik baskı, hani sosyolojik bir kültürün size yansımasıyla ilişkili. Ama duygusal açlık dediğimiz şey bir kişinin duygularının aç olması hikayesinde biz gerçekten ne onu tabakla doyurabiliyoruz. Bu şey gibi, burada bu coğrafyada söylenen çok güzel bir cümle var. Yani annesinden süt emmeyeni kimse doyuramaz derler. Yani bu ana besin gibi bir şey. Anladınız Ben de mı? var o. Yani ben 13 günlükmüşüm. Yani annem hasta olmuş o dönemde. Belki benim açlığımın sebebi o olabilir. Olabilir bu arada. Bunun çalışması var. Yani bu işte yetimhanedeki çocuklarda yapıyorlar bunun çalışmasını ve hani bu çocukların ilerleyen dönemlerde yöneldikleri besinlere bakıyorlar, kilo durumlarına bakıyorlar. Onun için hani eğer duygusal bir açlık kısmı varsa buna ayrı çalışmamız lazım. Peki kendimizi nasıl bu konuda uyanık tutacağız? Ya ben tokum ve karşımda bir yemek var ve onu yiyorum. Ne yediğimin farkında da değilim. O anda da değilim. O zaman burada acaba bunu biz zihinsel bir karmaşanın içerisinde miyiz demeliyiz ki burası bence bugünkü insanın en önemli problemi. Hiç kimse anın içinde kalamıyor Kemal Bey. Bunu da dijital dünya ne yazık ki daha da pompalıyor. Yani yemekleri de kaydırmaya başladık artık. Aynı şeydeki gibi düşünün. Instagram Reels içerikleri gibi kısa hızlı yeni yemek gelsin. Kısa hızlı yeni yemek gelsin. Zihnimiz ve hep diyor ki dopaminli gelsin. Aynı Reels'ın mutlu edeni gelsin. Yemeğin de mutlu edeni gelsin. Şimdi bu dünyadan uyanmak sizin zihne ve farkındalığa, anda kalmaya çok çalışmanız anlamına geliyor. Ben bu coğrafyadan çok güzel bir tüyo vereceğim bu konuda. Hep sirkadiyen ritmi, çünkü buna göre anlatıyorum. Sirkadiyen ritimle güneşin saatine göre, güneşin saatlerine göre bedenin verdiği cevaplar, hormonal cevaplar, enzim cevapları, uykuyla ilgili verdiği cevaplar, değil mi? Ve bunu güneşin saatine göre yapıyor. Bu coğrafyada bir vakit kavramı var. 5 vakit dediğimiz. Şimdi bu 5 vaktin içerisinde de ne var? Diyor ki bu 5 vaktin içerisinde bize bir ibadet yapılması tavsiye ediliyor aldığımız dini öğretilerde. Bunların hepsi güneşin vakitlerine göre. Ve düşünün, şimdi ben güneşin vakitlerine göre, danışanlarımı hep güneşin vakitlerine göre besliyorum. Sirkadiyen ritim de onu söylüyor çünkü. Gün doğdu, ilk 2 saat içerisinde bir güne başlangıç öğünü planla. Bu planlamanı lütfen protein içeriğiyle yap diyor. Sonra gün tepede bir öğlen saati planla. Bugün içinde sana enerjiye ihtiyaç duyacağın için daha karbonhidratı rahat kullanacağın bir öğün olsun diyor. Gün batmaya başladı. İkindi vakti, batmadan önceki 2 saat, oraya kerahat vakti de deriz biz bu coğrafyada. Oraya da diyor ki ya burada bir hani rahatlatıcı bir ödülle ilgili bir beklenti, çalışma var. Saat 16-17'de hepimiz daha çok tatlı istiyoruz. 100.000 kişi üzerinde yapılmış, düşünün. Sonra akşam gün battı. Akşam vakti. Gün battıktan sonra bir de yatsı vaktimiz var 2 saat sonrası. Şimdi siz bu saatlere göre, şimdi biz tamamen dini öğretilerin ve tavsiyelerin dışına çıkalım. 5 vakit kalkıyorum, elimi yüzümü yıkıyorum. Ondan sonra ağzımı çalkalıyorum. Yani hani şahane. Ondan sonra bulunduğum yerde hareket ediyorum. Hareket ederken de diyorum ki ben bu anda kalacağım. Hatta iyi şeyler dileyeceğim ve dua edeceğim. Yani bakın hani 5 kez meditasyon yapmaktan bahsediyoruz. Yeni dünyanın hani meditasyon dediğine. Yani bu bizim öğretimiz bu coğrafyada var zaten. Şimdi bunun içerisinde de beslenme saatlerinizi planladığınızı düşünün. Her yaptığınız aktivite sonrasında, yani her yaptığınız o ibadet sonrasında da öğünlerinizi planladınız. Ve ne diyoruz? Vakti kaçırma. Vakti de kaçırmadan yaptınız. Metabolizma ne seviyor biliyor musunuz Kemal Bey? Düzen seviyor. Yani
Diyor ki sen bana düzenli davran. Hep 1 ile 2 arasında mı yemeğini yiyorsun? Hep 1 ile 2 arasında ye. Beni strese sokma. Beni açlık strese sokuyor çünkü diyor. Yani yaşamda kalmak için benim beslenmem gerekiyor diyor. Eğer seni diyor aç yakalarsam, mesela 16 saatlik bir açlık yaptınız. Tabii ki de ben senin diyor köfte ekmeği sokarım. Çünkü açlığın üzerine öyle bir teklif geldiğinde bunun cevabını hayır ben bunu tüketmeyeceğim demek ya çok zorlayıcı bir karar. For more of this conversation, don't miss part 3.